Hepinize merhaba. KeremAkü.com'dan Ozan ben. YouTube kanalımıza yaptığımız işlerin montajları ve otomotiv haberlerini çekiyoruz, atıyoruz. Bu videomda ise Jaguar 2002 model Jaguar X-Type'ın aküsü hakkında bilgi vermek için karşınızdayım. Açıkçası niyetim videoyu uzun tutmak değil, ancak söylenecek çok fazla şey var. O yüzden video biraz uzun olacak. Sonuna kadar izlerseniz, özellikle bu araç sahibiyseniz ve akü ihtiyacınız varsa sonuna kadar izlerseniz sizin karınıza olur diye düşünüyorum. 20 yıla yakın süredir bu sektördeyim. Tecrübelerimi YouTube kanalında paylaşıyorum. Aynı zamanda bir tane e-ticaret sitesi açtım. Yıllardır bloglarda, forumlarda, internet sitelerinde, YouTube kanallarında hangi arabaya hangi akü takılır diye bilgi veriyordum. Ancak artık kendi markamı çıkarttım ve kendi YouTube kanalıma paylaşıyorum. Bu içerikleri aynı zamanda da bir e-ticaret sitesi açtım. Buradan da sipariş verebilirsiniz. İstanbul içerisinde yerinde montaj yapıyorum. Bilginiz olsun. Şunu belirtmemde fayda var. Biz kataloglardan, bakanlardan gibi değiliz. Yani işin tezgahındayız. Elimiz kirleniyor ve yıllardır elimiz kirlendiği için, sahada olduğumuz için, kitaplardan, kataloglardan bakmadığımız için, sahanın içerisinde olduğumuz için daha fazla tecrübeye sahibiz diyebilirim. Hatta öyle ki zaman zaman yetkili servislerin bile yanlış akü taktığına şahit oluyoruz. Bu müşteriler bize denk geliyor, görüyoruz. O yüzden bizim tecrübelerimiz biraz daha farklı oluyor açıkçası. O yüzden videoları sonuna kadar izlerseniz seviniriz. Jaguar X-Type'a gelmeden önce dediğim gibi genel olarak söylemek istediklerim var. Hemen başlıyorum, sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Videolarda geçen markalarla kesinlikle işbirliğim, herhangi bir reklam anlaşmam yoktur. Daha çok müşterilere ben marka önermiyorum. Yaşadıklarımı, tecrübelerimi, hangi arabaya hangi akü olur bunları paylaşıyorum. Markayı sizin seçmenizi istiyorum. Çünkü ben önerdiğim zaman, bir sıkıntı yaşadığınız zaman bu sefer suçu bana atma ihtimaliniz oluyor. Ya işte sen bu markayı söyledin, bunu aldık, o yüzden böyle oldu gibi geri bildirimler oluyor. O yüzden ben hiçbir markayı önermiyorum. Zaten piyasadaki akülerin çoğu hususi kullanımlarda 2 yıl, ticari kullanımlarda 1 yıl garantisi vardır. Garanti belgesini ben size teslim ediyorum. Bir sıkıntı yaşamanız halinde internet sitesindeki yetkili servisiyle irtibata geçebiliyorsunuz. Birçok yetkili servis var büyük markaların. Kerem Akü'nün de şöyle bir farkı var açıkçası. 60 amper ve 72 amperde 3 yıl garanti veriyoruz ve akünüz bozulursa geliyoruz, adresinizde değiştiriyoruz. Diğer markaları tercih etmeniz halinde yetkili servisine kendiniz takviye yaparak gitmeniz, göstermeniz gerekiyor. Burada süreç biraz daha uzuyor çünkü bir hafta 10 gün sonra bir daha gelen rapora göre size cevap vereceğiz gibi bir bilgi paylaşımı yapılabiliyor. Size idareten bir akü takılabiliyor. Bilginiz olsun. Kerem Akü'nün farkı ayağa hizmet. Bozulursa yine ayağa hizmet. 3 yıl garanti artı 1 yıl garantisi var. Hususi araçlarda 60 ve 72 amper için geçerli bu. Start stoplar için geçerli değil, bilginiz olsun. Ancak arabada geldiğimizde başka bir sorun varsa servis ücreti alıyoruz. Takdir edersiniz ki İstanbul genelinde hizmet veriyoruz ve bir akü bir araca hizmet vermek 2-3 saatimizi, 4 saatimizi bulabiliyor trafikten, mesafeden dolayı. Bundan dolayı aküde bir şey varsa evet değiştiriyoruz. Servis ücretini iade ediyoruz. Ancak aküde bir şey yoksa değiştirmiyoruz ve servis ücreti alıyoruz. Bilginiz olsun. Akünün garanti kapsamı kısaca özetlemek gerekirse, garanti belgelerinde yazar ama kısaca anlatmak gerekirse, akü şarj tutmadığı zaman garantiye girer, bilginiz olsun. Yani arabayı uzun süre yatırırsanız, arabanızda kaçak varsa, marşınızda, dinamonuzda sıkıntı varsa, aracın motorunda bir sıkıntı vardır, mazot filtre kabı kırılmıştır, hava alıyordur, araba çalışmıyordur, beyinde bir sıkıntı vardır, çalışmıyordur. Araba maalesef bir aküyle alakalı değil. Araba çalışmadığı zaman evet ilk aklımıza gelen ekipman akü oluyor. Ancak arabanın çalışmaması için birçok sebep mevcut diyebilirim. Böyle durumlarda servis ücreti alıyoruz. Bilginiz olsun. Baştan söylemiş olalım. Sonrasında kafalar karışmasın açıkçası. Arabanızda bazen öyle oluyor ki immobilizer hatası verdiği çalışmayabiliyor. Artı şase kablosunda bir kopukluk, bir bağlantı eksikliğinden dolayı siz akü bitti zannediyorsunuz ama bağlantılarda bir sıkıntı olabiliyor. O yüzden kaputu kaldırıp anlıyorsanız biraz bakmanızda fayda var. Ben akü videolarımda daha çok genelden bahsediyorum. Genel ortalamadan bahsediyorum. Yani bahsettiğim arabalarda farklılıklar gösterebilir. Kaputu kaldırıp siz de videolarla karşılaştırmanızda fayda var. Çünkü motor tipine göre, yakıta göre, birçok şeye göre, beygirine göre değişebiliyor bazı araçlarda. O yüzden benim anlattıklarımı kendi kaputunuzu kaldırarak kendi akünüzle Ozan böyle dedi ama bende farklı bir durum var diyebilirsiniz. Karşılaştırmanızda fayda var. Artık akü sektörü eskisi gibi değil açıkçası. 50 çeşit, 60 yani birçok çeşit akü var. Alçağı, yükseği, ters kutubu, düz kutubu, yani birçok çeşit akü var. Eskisi gibi değil artık. Aküler yerine sığmıyor ve akü montajı, doğru akü seçimi önem kazandı. Özellikle yeni model araçlarda akünüzün zayıflaması durumunda birçok şeye etki edebiliyor. Sunroof açılmıyor, start stop çalışmayabiliyor. Start stop zaten genellikle kullanmadığınız için çok önemsemiyorsunuz ama beyne zarar veriyor. Şanzıman kartını yakabiliyor. Viteslere geçmiyor araba. Birçok sıkıntı yaratabiliyor. Eskisi gibi 60 amper akü al, 72 amper akü al, tak devam et devri bitti açıkçası. O yüzden biraz daha işi bilen ön planda oluyor. Çevreyi koruma kanunu kapsamında eski akü iadeli olarak satışlar yapılıyor. Ben de aynı şekilde internet sitemden İstanbul genelinde eskiye alarak fiyatlarımı yazıyorum. Geliyorum adresinize, akünüzü takıyorum, garanti belgenizi, faturanızı teslim ediyorum. Eski aküyü alıyorum. Fiyatlarım bu şekilde. İstanbul dışından ille de sipariş vermek isterseniz eski akü iadesiz gönderim yapıyorum. Çünkü kargosu biraz sıkıntılı akünün içinde asit olduğu için. O yüzden çok önermiyorum. Hatta benden size bir tavsiye, örnek veriyorum, Ardahan'dasın, Elazığ'dasın, Maraş'tasın, Mardin'desin. Nerede
neredeysen bulunduğun ilde, ilçede yetkili servisi, hangi akünün yetkili servisi varsa o markayı tercih etmende fayda var. Çünkü bazen geri dönüşler oluyor bana. İl değiştirmeniz gerekebiliyor aküyü yetkili servise götürmek için. O yüzden buna dikkat edin ve bana kalırsa herkes kendi bulunduğu bölgedeki esnaftan alışveriş yaparsa daha güzel olur. En azından bir usta eli değer, montajı yapar, arabanızı ölçer. Belki arabanızda başka bir sıkıntı olabilir. Şu anda yoksa 3 ay sonra, 5 ay sonra bir sıkıntı olursa en azından kapısını çalarsınız, bir baktırabilirsiniz. Baktırma şansınız var. Akü bana göre internetten, hani biz yerinde montaj yapıyoruz İstanbul genelinde, yıllardır yapıyoruz. Ancak hani girmediğimiz sokak kalmadı neredeyse diyebilirim. Çünkü 20 yıla yakın bir süredir bu işi yapıyoruz. Ama akü hani avize gibi internetten alınacak bir ürün değil. Kargo ile alınacak bir ürün değil bana kalırsa. Çünkü birçok şeyin kontrol edilmesi, birçok ayarın yapılması gerekiyor ve suyu akabiliyor, kırılabiliyor. Siz içindeki suyu tam olduğunu zannedebilirsiniz ama içi gözükmediği için sıvısı azalmış olabiliyor. Biz bunları yıllardır yaşıyoruz. O yüzden kargo biraz sıkıntı. Benim tavsiyem bulunduğunuz ilçede hangi akünün yetkili servisi varsa, ustası varsa, yarın bir gün kapısını çalabileceğiniz, bir sıkıntı olduğu zaman gösterebileceğiniz, uğrayabileceğiniz oralardan alışveriş yapmanıza fayda var. Bakın ben de akü satıyorum ama benden alın demiyorum. Mantıklı olan aküyü gidip bulunduğunuz yakın çevreden veya ayağınıza hizmet veren birileri varsa güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmanızda fayda var. Neden güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmanızda fayda var diyorum? Çünkü sahte etiketler son zamanlarda çoğaldı. İnsanlar başka markanın etiketini söküp başka markanın etiketini basıp daha pahalıya veya daha ucuza satabiliyorlar, kandırabiliyorlar. İkinci el aküleri bakımını yaparak ambalajlayıp sıfır diye satabiliyorlar. Sınırı yok yani. O yüzden güvendiğiniz yer önemli. Fiyat hiç önemli değil diyebilirim açıkçası. Çünkü daha bugün karşılaştım. Yani çok acayip fiyatlar var. Ancak işin aslı, arka planı öyle olmuyor diyebilirim. O yüzden fiyattan ziyade kandırılmamak bana göre daha doğru geliyor. O yüzden güvendiğiniz yerlerden mutlaka yarın gibi sıkıntı olduğu zaman uğrayabileceğiniz yerlerden alışveriş yapmanızı öneriyorum. Dediğim gibi biz bazen yetkili servise bile yanlış akü taktığını görüyoruz. Özellikle arabayı satarken ucuz olsun diye farklı aküler, amperler tercih edilebiliyor. Bu da arabaya uzun vadeli zararlar verebiliyor. O yüzden dediğim gibi doğru akü tercih etmenizde fayda var. Hem akü garanti dışı kalır hem de arabada bir zarar verirse arabanızda garanti dışı kalır. Bunu unutmayın. Şöyle de bir durum var. Arabanızın 2 yıl 3 yıl garantisi olabilir. Ancak genelde aküde kullanım hatası olduğu için garanti kapsamına girmez. Aküyü genellikle insanlar arabayı yatırır. Efendime söyleyeyim gereği kadar kullanmaz. Gereği kadar bakımını yapmaz. Kaçak olur. Dediğim gibi dinamosunda bir sıkıntı olur. Genellikle kullanım hatası olur. Akünün garantiye girmesi için akünün şarj tutmaması gerekiyor. Yani akü verilen şarjı tutmuyorsa akü ancak o zaman bozuktur. Çünkü ülkemizdeki birçok marka kalite kontrolden geçiyor zaten. Bunlar hani merdiven altı firmalar değil. Bunlar kontrolleri yaparak zaten akülerini piyasaya sürüyorlar. Zaten toplasanız ülkemizde 6-7 tane fabrika var. Birçok marka hemen hemen aynı fabrikalardan farklı etiketlerle çıkıyor diyebilirim. Aldığınız akü ne kadar yeni tarihli olursa o kadar iyi. Bazen soruyorlar mesela yeni tarihli diyorlar. Yeni tarihli derken neye göre, kime göre? Yani 3 aya da yeni diyen var. 1 yıla da 1,5 yıla da yeni diyen var. O yüzden akü üretim tarihinin yeni olması ne kadar yeni olursa o kadar iyi olur. Çünkü akü sülfatlaşmamış olur. Sizin hani arızalanma ihtimalini düşürmüş olursunuz. Daha güzel bir randıman alırsınız diyebilirim. Akünün o yüzden üretim tarihi yeni oldukça fiyatı da yüksek olur. Çünkü 2 ayda bir, 3 ayda bir %5, %8, %10 zam gelir aküye sürekli. Eski aküleri alıyoruz. Dediğim gibi biz onları kullanmıyoruz. Fabrikaya geri dönüşüme tekrar gönderiyoruz. Her akü amperinin ağırlığının bir bedeli var. Eskiden süt şişelerini nasıl iade ederdik? 25 kuruş düşerlerdi süt alırken, hatırlıyor musunuz? Şimdi de akünün örnek veriyorum 60 amperin şu andaki güncel fiyatı 500 lira. Hurdasının fiyatı. Eskiyi verdiğiniz zaman 500 lira düşüyoruz. Fiyatlarımız internet sitemizde düşünmüş şekliyle yazıyor. Eskiyi artık teslim etmediğiniz zaman üstüne fiyatın 500 lira ekleniyor. Biz de size yaptığımız 500 lira indirimi fabrikaya yansıtıyoruz. Fabrikaya gönderiyoruz ve onlar bu aküleri eritiyorlar. İçinde kurşun var. Tekrar geri dönüşüme kazandırmaya, çevreyi korumak için geri dönüşüme kazandırmaya çalışıyorlar. Yeniden kurşunu eritip yeniden döküyorlar. Yeni aküler üretiyorlar. Eski akü mantığı da bu şekilde. Yıllar önce sağa sola atılırdı. 8-10 senedir artık bir değer biçildi. Bundan dolayı da eski aküler toplanıyor ve fabrikalara geri gönderiliyor. Ama dediğim gibi o eski aküleri yenileyip tekrar satanlar var. Maalesef bu işte biz 3-0 yenik başlıyoruz maça diyebilirim. İşini düzgün yapmak biliyorsunuz bu ülkede biraz zor. Ama yıllardır yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince insanları kandırmadan, yalan söylemeden hizmet vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi akü önemli. Arabada akünün öncelikle kasası önemli. Yerine sığması önemli. Kutup başlarının konumu önemli. Daha sonra marş gücü ve amper kontrolü yaparak akü seçimi yapabilirsiniz. Kafanız karışıyorsa WhatsApp hattımızdan, internet sitemizdeki kenamakü.com'dan WhatsApp hattımızdan bize eski akü resminizi atarsanız yardımcı olmaya çalışırız. Orijinal akü var mı diye soranlar oluyor. Orijinal akü yoktur. Yetkili servisler aküleri yine bu fabrikalara 6-7 tane fabrikaya üretir ve kendi etiketlerini basıp daha pahalıya satarlar. Bazen de marş gücünü düşük yaparlar. Fiyat ucuz kalsın diye. Yani türlü işler var. Orijinal akü diye bir akü yok. Yetkili servisten de akü alsanız zaten piyasada satılan markaları almış oluyorsunuz. Sadece o markayı gizliyorlar. Üzerine tabi 6.000 liraysa 10.000 liraya, 12.000 liraya satıyorlar. Siz de yetkili servisten aldım diye seviniyorsunuz. Ancak aslında aynı aküyü almış oluyorsunuz. Durum bu. Ama yetkili servise tabi
Tabii işçiliğe de garanti veriliyor. Dışarıda işçiliğe garanti verilmez. Sadece aküye garanti verilir. Yani yetkili servisten akü aldınız diye akünüz daha uzun gidecek diye bir şey yok. Onun haricinde daha öncekindeki aküyü çok uzun süre kullandığınız zaman voltaj düşüklüğünden dolayı arabanın beynine ve farklı ekipmanlarına zarar veriyor. Biz yeni aküyü taktıktan sonra bunlar düzelmeyebiliyor. Bilginiz olsun, bizim hani bunlarla alakalı bir sorumluluğumuz yok. İşçilik garantimiz yok. Satın aldığınız aküyü geliyoruz adrese değiştiriyoruz. Arabanızın o anda neyi var, ondan önce neyi var, yeni akü taktığı zaman ne tepkiler verecek biz bunları bilemeyiz. Dediğim gibi aküleri sonuna kadar, özellikle yeni model araçlarda sonuna kadar kullanmayın. Yeni aküyü taktığınız zaman arabanın bazı fonksiyonları sapıtabiliyor. Bunları bilgisine vermiş olayım. Dediğim gibi bunlardan biz sorumlu değiliz. Açıkçası birçok daha sonrasında olan sorunu hallediyoruz ama halledemediğimiz büyük problemler olabilir. Bunlardan dediğim gibi sorumlu değiliz. Beyinler bazen sapıtabiliyor. Aküleri sonuna kadar kullanmayın. Tekrar söylüyorum. Bir de şöyle bir konu var. Birçok insan akülerin kuru olduğunu zannediyor. Kuru tip akü aldığı zaman daha iyi olacağını zannediyor. Ancak yanlış bir bilgi var. Kuru tip diye bir akü çeşidi yoktur. Bakımsız akü vardır. Bütün aküler bundan dolayı sulu tiptir. Yanlış bilgiyi düzeltmiş olalım. Akülerin birçoğu salladığınız zaman göreceksiniz suludur. Kuru tip aküden kastı insanların bakımsız akü almak istemeleri. Zaten şu anda piyasadaki bütün akülerin birçoğu ticariler hariç, kamyonet sınıfı hariç bakımsız akü zaten. Kuru tip diye bir akü yoktur. Bunu kafanızdan silin lütfen. AGM akülerde su sesi gelmez. Onlar separatörlere emdirildiği için kuru tipmiş gibi ses gelmez. Aynı zamanda otomotiv akülerinden bahsediyorum. Farklı sektör akülerinden bahsetmiyorum. Güneş panel akülerinden, karavan akülerinden bahsetmiyorum. Kuru jel aküler var. Evet, ama otomotivden bahsediyorum. Otomotivdeki aküler bakımsız akülerdir. Kuru tip aküler değildir. Hepsi suludur. Salladığınız zaman göreceksiniz. Bir de son olarak şeye değinmek istiyorum. Yalandan bu akü ölçüm ücretsiz test vesaire yapanlar olabiliyor. Herkes için söylemiyorum tabii ki, ancak kötü niyetli insanlar var. Aküyü bazen bozuk olmayabiliyor, kurtarabiliyor, ancak işte bozuk diyenler olabiliyor. Ölçüm cihazlarında sahtekarlık yapanlar olabiliyor. Ekstra eklemeler, donanımlar ekleyerek akünüzün bozuk olduğunu söylüyorlar. 200-300 lira daha uygun fiyat veriyorlar. Sizden çıkan aküyü tekrar daha pahalıya satarak daha fazla para kazanıyorlar. Maalesef her sektörde var. Biliyorsunuz, haberleri siz de izliyorsunuz. Bu sektörde de var bazı işler. Bunlara dikkat edin. Her uygun fiyata balıklama atlamayın ne olur. Bu ülkede 5 kavanoz balı 100 liraya sattılar. Adamlar parayı kazandı. Yıllar sonra çıktılar, dediler ki ballar sahteymiş ama parayı kazanan kazandı artık. İş işten geçiyor. Yani daha pahalıya mal olabiliyor. Dediğim gibi açıklama kısmına linkimi bırakıyorum. Araçla alakalı sipariş vermek isteyen, İstanbul genelinden yerinde montaj hizmeti isteyen kişiler linkten fiyatlara bakıp istediği markayı tercih edebilirler. Diğer bütün markalar kendi garantilerinde. Kerem Akü ise bizim garantimizde. Bir şey olursa geliyoruz, biz adresinize tekrar değiştiriyoruz. Ancak aküde sorun olması lazım. Aküde sorun yoksa servis ücreti alıyoruz. Zaten internet sitemizden önce servis ücretini ödüyorsunuz. Geliyoruz. Aküde bir sorun varsa değiştirip iade ediyoruz. Aküde bir sorun yoksa servis ücretini almış oluyoruz zaten. Sıkıntınızı söyleyip geri dönmüş oluyoruz. Bunu da neden baştan alıyoruz? Çünkü arabanın benzini biten, akü bitti diyor. Çağırıyor. Bizim de zamanımız gidiyor. Haliyle o yüzden mecburen servis ücreti almak zorundayız baştan. Her şeyi şeffaf bir şekilde olduğu gibi anlatıyorum. Haberiniz olsun. Videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Çoğu büyük markanın internet sitesinde hangi arabaya hangi akü olur diye baktığınız zaman çoğunda yanlış gösteriliyor. Biz bunları yaşıyoruz. Müşteri bakıyor, daha sonra bizi çağırıyor. O akünün olmadığını kendi gözüyle görüyor. Büyük markalarda bile yanlış yazımlar, öneriler, yanlış sunumlar mevcut. O yüzden biz sahada olduğumuz için videoları çekip doğrularını internet sitemize işlemeye başladık. Videolarımızı atmaya başladık. Montaj sonrası garanti belgenizi verdikten sonra dinamonuz çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Arabada herhangi bir problem var mı? Genel kontrolümüzü yapıyoruz ve dediğim gibi bölgeden ayrılıyoruz. Bazı arabalarda, özellikle yeni model arabalarda akü montajından sonra yapılması gereken bazı ayarlar, bazı tanımlamalar yapılması gerekiyor. Bunların hepsini yıllardır yapıyoruz. Özel cihazlarımız var. Bunlarla alakalı aynı zamanda bildiğimiz kısa yollar, teknikler de var. Bu şekilde montajları gerçekleştiriyoruz araba. Zaten YouTube kanalımıza abone olursanız, takip ederseniz zamanla attığımız videolarda birçok arabayı değiştirdiğimizi, tecrübemiz olduğunu anlayacaksınız. Eğer akünüzü 1-2 yıl önce aldığınızda eminseniz 1-2 yıllık akü kolay kolay bozulmaz. Öncelikle şarja bağlayıp denemenizi tavsiye ediyorum. Akülerin şu andaki ortalama ömrü 3,5-4 sene. Özellikle start stoplu aküler için söylüyorum. 5-6 sene kullanan da var, 9-10 sene kullananlar da var ama bunlar genellikle istisna. Genel olarak 4 sene gidiyor, bilginiz olsun. Akünüz eğer 1-2 yıllıksa arabada başka bir sorun olabilir. Kullanım hatası olabilir. Şarja bağlayıp tekrar deneyebilirsiniz. Ancak 3-4 yıllık bir akünüz varsa çok fazla uğraşmaya gerek yok. Çünkü şarj etmeye de 400-500 lira para alıyorlar. 10 saat vesaire şarjda kalıyor. Uğraşmanıza değmiyor. Zaten ne kadar daha gidecek? Ortalama 3-4 yıllık akülerin ömrü var. Dediğim gibi akünüz çok eski ise bu işlemler mantıklı değil. Aküyü yeniden almak daha mantıklı. Dinamonuz bozuksa aküyü bitirir. Bu tip durumlarda eğer akünüz yeni ise şarj edip devam etmenize veya çekiciyle bir dinamocuya gitmeniz ve dinamonuzu yaptırmanız gerekiyor. Ama akünüz eski ise çekiciyle uğraşmaktansa, çekici maliyetine katlanmaktansa en azından zaten
akünüzün zamanı gelmiş. Aküyü değiştirip dinamocuya gidip dinamonuzu yaptırmanız daha mantıklı. Çünkü akünüzü de değiştirmiş oluyorsunuz. Bu tip detaylarda mevcut. Start stoplu akülerde, araçlarda özellikle akülerinizi sonuna kadar kullanmayın. Çünkü daha büyük masraflar çıkartıyor. Bilginiz olsun. Ticari kullanımlarda ve amacı dışı kullanımlarda markalar çoğu zaman garanti vermez. Verse bile 1 yıl garanti verir. Hususi kullanımlarda 2 yıl garanti verir. Dediğim gibi Kerem Akü'de 3 yıl, hususi kullanımlarda 60 amper 72 amperde garanti veriyoruz. Benim hizmetimin şöyle bir yararı var. Adrese gelip montaj yaptığım için zaman kaybetmiyorsun. Sanayiye gitmekle oyla buyla uğraşmıyorsun. Tecrübeli birisi geliyor, adresini değiştiriyor. Siz de işinize gücünüze bakmış oluyorsunuz. Hem işi bilen birisi gelmiş oluyor, hem ayağa hizmet gelmiş oluyor. Bu biliyorsunuz yemek uygulamaları, market sipariş uygulamaları var biliyorsunuz. Markete gitmek gibi değil de ayağınıza verdiğiniz siparişin ayağınıza gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Ben de ekstra sadece akü satmıyorum açıkçası. Akünün dışında bir de hizmet satıyorum. Hizmet veriyorum internet sistemde. Dediğim gibi kanala abone olarak videoların altına kafanıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Şunu da soruyorlar. 50 amper yerine 60 amper takılabilir mi gibiler sorulabiliyor. Gibi sorular sorulabiliyor. Bir büyük amper takmakta eğer yer varsa bir problem olmayacaktır. Özellikle dizel araçlarda. Örnek veriyorum da Ege'de orijinalde 50 amper akü çıkabiliyor ama sonrasında 60 amper takabiliyorsunuz. Her arabanın gereksinimi farklı olduğu için her arabada kullanılması gereken akü de farklı. Start stoplu araçlarınızda start stoplu EFB veya AGM aküler tercih etmelisiniz. Bunlar onlara göre üretilmiş teknolojideki aküler, aynı zamanda akü garanti dışı kalmaz. Genellikle arabayı satacağız diye ucuza kaçıyoruz ancak arabada uzun vadede farklı zararlar, sıkıntılar çıkartabiliyor. Bilginiz olsun. Eğer akünüz sürekli bitiyorsa ve akü yeni ise, yeni aldıysanız arabada muhtemelen kaçak vardır. Bilginiz olsun. Yeni akü kolay kolay bitmez eğer çok eski tarihli akü almadıysanız. Birçok şeyde kaçak olabilir. Ampullerde olabilir, tavan lambasında, bagaj lambasında, kornada olur, radyoda olur. Yani farlarda olur. Ne bileyim tesisat vardır. Onunla alakalı bir sıkıntı olabilir. Bunları uzman bir elektrikçide kontrol etmenizde fayda var. Akünüz yeni ise arabada mutlaka başka bir sorun vardır. Bazen öyle oluyor ki bir ustaya gitmeniz yeterli olmuyor. Ben biliyorum 4 usta gezip ancak sonuca ulaşan insanlar müşterilerimde mevcut. O yüzden kimin baktığı da çok önemli diyebilirim. Akü tarihi de dediğim gibi önemli. Bazen yalan söylüyorlar. Üzerindeki kodlar yazsa bile bazen programlar çalışmadığı için siz kontrol edemiyorsunuz. Seri numaraları açık açık yazmadığı için, yani bir algoritması var üretim tarihinin. Her markada da farklı, açık açık tarih yazmadığı için kandırılmaya çok müsait bir durum akü üretim tarihini sorgulamak. O yüzden güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın diyorum. Jaguar X-Type'a geçmeden son olarak şunu söyleyeyim. Her etiket doğru değil. Her 72 amper gördüğünüz etiket içi 72 amper değil. Buna emin olun. Yani içi 50 amper gücüne sahip 60 amper aküler var. 72 amper yazıyor ancak 60 amper kapasitesinde, ancak kasasını 72 ampere göre yapıp 72 amper etiketi vuruyorlar. Yani sonu yok. O yüzden gördüğünüz her şeye inanmayın. Güvendiğiniz yer çok çok önemli. Biz akü montajı yaptıktan sonra arabanın yine de çalışmayabilir. Açık konuşmak gerekirse ambalajı açılan takılan aküyü biz iade alamıyoruz. Eminseniz sipariş vermenizde fayda var. Emin değilseniz servisinizle görüşmenizde öncelikle fayda var. Aküyü taktıktan sonra dediğim gibi araba çalışmayabiliyor. Yine biz bunları yaşıyoruz. Bu videoları göreceksiniz zaten zamanla YouTube kanalımızda. Arabada beyninde bir sorun olabiliyor. Marşında, bujilerinde, enjektöründe, farklı motorunda sıkıntı olabiliyor. Araba çalışmayabiliyor. Bilginiz olsun. Tekrar söylemiş olalım. Sonrasında hani kızmaca, darılmaca olmasın. Sadece aküyle bitmiyor. Biz akü montajını verdiğiniz siparişi, verdiğiniz markayı, akü gelir, montajını yaparız. Elimizden geldiğince bütün bildiklerimizi arabaya deneriz. Arabanızı çalıştırmaya çalışırız. Ancak bizim de bilmediğimiz, ustaların da yapması gereken şeyler olabilir. Arabanız çalışmayabilir. Bilginiz olsun. Tekrar söylemiş olayım. Aküyle bitmiyor arabanın çalışması. Farklı sıkıntılar olabiliyor. Bir haftada 10 günde akünüz, arabanız yine çalışmıyorsa aküyle alakalı bir sıkıntı yoktur. Buna emin olabilirsiniz. Yeni akü, yeni tarihli bir akü bir haftada, 10 günde, 15 günde, 1 ayda, 2 ayda, 3 ayda bitecek durumda değillerdir. Mutlaka bunu bitiren diğer faktörler vardır. Bu tip durumlarda da bir sıkıntı yaşarsanız aldığınız markanın yetkili servisine dediğim gibi başvuruyorsunuz. Elinizdeki garanti belgesini kaybetmeyin, yoksa bakmıyorlar. 2002 model Jaguar X-Type aküsü hemen sol farın yine arkasında yer alıyor. 74 amper, 72 amper standart, start stopu olmayan bir akü yeterli olacaktır. Zaten yerine de tam olarak sığıyor gördüğünüz gibi. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Akü olarak çekmek istedim, bilgilendirmek istedim. İhtiyaç sahibi olanlar bu videoya denk gelirse ne takayım, ne oluyor diye araştırıyorsa start stopsuz normal 74 amper, 72 amper aküleri tercih etmesi gerekiyor. Düz kutup normal standart 72 amper akü. Arabayı da şöyle göstermiş olalım. Bu aracın aküsünü adresinize gelerek İstanbul'da eski iadeli şekilde yerinde montaj hizmeti veriyoruz. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Sipariş vermek isterseniz 72 amper kategorisinden sipariş verebilirsiniz veya Jaguar X-Type kategorisinden.
Videoda hemen hemen birçok şeye değindim. Her şeyi anlatmaya çalıştım. O yüzden uzun bir video oldu. Öncelikle onun için özür diliyorum ama hepsini anlatmak zorundaydım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.